Şu an elindeki telefonu yavaşça masaya bırak. Gerçekten bırak. Çünkü bu videonun sonunda şunu fark edebilirsin. Gerçekten ya yanlış telefonu aldıysan 2026 yılındayız ve o orta segment dediğimiz gri alan resmen burada bitiyor. Artık markaların idare eder cihazları üretip önümüze sürdüğü o günler artık geride kalmış oluyor. Artık iki tür telefon var. Bir yanda her türlü doğa şartlarında ya da kazalarda yanımızda hayatta kalan, diğer yanda ise kağıt üstünde değil, gerçek konumda süper bilgisayar gibi çalışanlar. Masada iki farklı gelecek duruyor. Bir tarafta Guinness Rekorlar kitabına 6 metreden düşerek girmiş olan Honor Magic 8 Lite, diğer tarafta ise AMD'nin grafik gücünü orta segmente indiren Samsung Galaxy A56 5G. Bu bir karşılaştırma videosu değil. Bu paranı hangi geleceğe yatıracağına dair bir analiz. Eğer 25 bin lira gibi bir fiyat bandında bütçen varsa şu an sadece bir telefon değil, karakter seçmek üzeresin. Nasıl mı? Hazırsak başlayalım. İki telefonu eline aldığın an teknoloji dünyasındaki o büyük felsefe ayrımı başlıyor. Samsung Galaxy A56 sana şunu hissettiriyor. Kontrol bende. Alüminyum çerçeveler, Gorilla Glass Victus Plus, cam arka yüzey ve o dengeli ağırlık dağılımı. Bu telefon bir salon beyefendisi gibi. Şık, rafine ve güven verici. Samsung burada IP67 sertifikası ile diyor ki sana havuza düşerse çıkarırsın, yağmurda çekim yaparsın, yoluna devam edersin. Peki ya Honor? İşte burada işler ultra bounce seviyesine çıkıyor. Nasıl mı? Honor'u eline aldığında ilk o şoku yaşayacaksın. Bu kadar büyük batarya bu gövdeye nasıl sığmış diye sorgulamaya başlayacaksın. Çünkü sadece 7.8 mm inceliğinde bir cihazdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ama Magic 8 Lite camla ya da pırıltıyla hava atmıyor sana. Çünkü onun amacı başka. Honor Ultra Bounce Anti-Drop 3.0 mimarisini kullanıyor. Yani bu gövde içindeki darbeyi 360 derece emen çok katmanlı hava yastığı benzeri bir yapı. Bakın Honor Magic 8 Lite resmi Guinness sertifikası ve tescillendiği üzere 6.13 metreden aşağı bırakıldı ve sağlam kaldı. Yani Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir cihazdan bahsediyorum. Telefonun masadan düşmesi Honor için bir kaza bile değil. Sadece bir antrenman. Üstelik iş sadece düşmeyle bitmiyor. IP69K sertifikası sayesinde yüksek basınçlı ve 80 derecelik sıcak suya bile meydan okuyabiliyor. Samsung ise elinde mücevher gibi dururken Honor hayatta kalma ekipmanı gibi duruyor. Soru şu, zarafet mi yoksa umursamaz bir sağlamlık mı istiyoruz? Çünkü telefon en çok nerede kullanıyoruz? Stüdyoda değil, dışarıda, ayakta, en dik güneşin altında. Samsung A56'nın da Super AMOLED ekranı o meşhur renk doğruluğu ve Samsung'un One UI kalibrasyonuyla sana müthiş bir güven veriyor. Eğer benim gibi video kurguluyorsanız, renk düzenlerken Samsung'un o ekranı senin için en doğru bir referans olacaktır. Ama Honor burada görünürlük kurallarını yeniden yazıyor. 6000'lik tepe parlaklığı. Arkadaşlar bu bir pazarlama numarası değil gerçekten. Bu öğle sıcağında güneş böyle tam tependeyken ekranı görebiliyor musun meselesi. Honor resmi sayfasında da onaylıyor. 1.5K çözünürlük ve 3840 Hz PWM karartma sayesinde bu ekran iki işi aynı anda yapıyor. Birincisi gündüz güneşle savaşıyor ve galip geliyor. İkincisi ise gece kullanımında gözlerini yormuyor, telefon ekranında olan o titreşimi sıfıra indiriyor. İşte PWM karartma dediğimizde bu olmuş oluyor. Samsung'un ekranı seninle nazikçe konuşup renkleri fısıldıyor ama Honor ekranı ise güneşin ortasında ben buradayım diye bağırıyor. Şimdi eğer içerik üretiyorsanız Samsung'un doğruluğu, her koşulda içerik tüketiyorsan Honor'un parlaklığı seni kazanan yapacaktır. Şimdi Samsung bu yıl büyük bir kumar oynadı ve dürüst olalım kazandı. Exynos 1580. İçinde şimdi Exynos 1580 dediğimde arkadaşlar çoğu insan Exynos işlemci duyduğu zaman ya yine mi Exynos, ya bunlar çok ısınıyor diyorlar falan tarzında şeyler geliyor insanlara. Biraz temkinli yaklaşıyorlar. Ama bakın Exynos 1580 işlemci bu böyle basit alınabilecek bir şey değil. Çünkü içerisinde AMD destekli Eclipse 540 GPU barındırıyor.
Bu şu demek oluyor. Orta segment, ağır oyun oynanmaz lafı artık bununla birlikte çöp oluyor arkadaşlar. Işın izleme destekli grafikler, yüksek kare hızları ve güçlü bir video işleme kapasitesi Samsung bir gücü dizginlemek için devasa bir soğutma sistemi kullanıyor. PUBG'de 60 FPS sabit giderken telefonun paniklemediğini hissediyorsun. Honor tarafında ise Snapdragon 6 Gen 4 var. Bakın serinin verimli ve çok stabil bir işlemci bu, kabul. Günlük kullanımda da yağ gibi akıyor ama net olalım arkadaşlar. Honor yürür, Samsung koşar. Şimdi gelelim denklemi tamamen bozan o fizik kurallarının büküldüğü yere. 7500 mAh. Ama olay sadece kapasite değil burada. Olay Honor'un öncülük ettiği silikon karbon batarya teknolojisi. Honor bu teknoloji sayesinde geleneksel lityum pilleri sunamadığı bir enerji yoğunluğunu incecik bir gövdeye sığdırmış oluyor. Magic 8 Lite şarj ediyorsun ve sonra unutuyorsun. Gerçekten unutuyorsun ve 3 güne kadar varan bir kullanım süresi, ayrıca 14 saate dayanan ekran süresiyle Honor şarjım kaçıyor falan var. Bu tarz streslerinizi hayatınızdan söküp atıyor. Üstelik 66 wattlık hızlı şarj ile bu devasa pili makul sürelerde doldurabiliyor. Samsung A56'nın da 5000 mAh bataryası ve 45 wattlık şarjı. Kötü mü? Hayır, tabii ki standartlar için gayet iyi ama karşındaki şey yeterlilik değil. Karşındaki şey özgürlük. Şimdi Samsung'a her akşam eve prize dönmek zorunda olan sadık bir evcil hayvan gibi düşünün. Honor ise doğaya salınmış, sınır tanımayan bir kurt gibi. Bu noktada insan şunu soruyor. Hani telefonu mu şarj ediyorsun yoksa telefon mu seni özgür bırakıyor? Kamera tarafına geldiğimizde de şimdi bakın, rakamlar her zaman doğruyu söylemez. Asıl soru, çektiğin görüntüyü kurgulayıp paylaşabiliyor musun? Şimdi burada Samsung özellikle video tarafında ve sosyal medya entegrasyonunda net bir galibiyet alıyor. Daha stabil görüntüler, daha tutarlı renk geçişleri ve çok daha güvenilir bir ön kamera performansı sunuyor. Ön kamerada bile 4K çekim yapılabilmesi vlog çekenler ve Reels üretenler için Samsung'u rakipsiz kılıyor. Honor ise fotoğrafta parlıyor. 108 megapiksel ana kamerasıyla gün ışığında bir detay canavarına dönüşüyor. Manzara çekimlerinde o keskinliği hissedersin ama iş videoya, stabilizasyona ve gece çekimindeki yazılım optimizasyonuna gelince Samsung tecrübesini konuşturuyor burada. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorsan Honor seni mutlu eder ama bir içerik üreticiysen, yani sosyal medyada işin varsa çoğunlukla, o zaman seni Samsung burada profesyonelleştirebiliyor. Sonuca giriyoruz arkadaşlar. Bu bir telefon seçimi değil. Tamam. Bu senin nasıl biri olduğunun, önceliklerinin ne olduğunun testi aslında. Samsung Galaxy A56 5G için 2031 yılına kadar güncel kalmak, yazılım desteğiyle kafan rahat olsun istiyorsan, aynı zamanda AMD'nin gücüyle oyunlarda ve video kurgularında sınırları zorlamak istiyorsan ve ben içerik üretiyorum, video performansım kusursuz olmalı diyorsan, Samsung Galaxy A56 sana uygun bir cihaz. Ama şarj cihazı nedir, nerede durur unutmak istiyorsan, telefonu düşürürüm, üzerinizi dökerim, ben hoyrat bir kullanıcıyım diyorsan, her ışıkta, her koşulda ekranımı net görmek istiyorum diyorsan, Honor Magic 8 Lite sana uygun. Peki ben mi? Ben performans odaklı bir adamım. AMD'nin o grafik gücü beni cezbediyor ama şu 7500 mAh bataryanın ve o kırılmazlık hissinin verdiği huzur var ya, insanı gerçekten bir durup düşündürmüyor değil. Tank mı, beyin mi? Dünya rekortmeni bir sağlamlık mı? Yoksa AMD destekli süper bir güç mü? Seçim tamamen sizin. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.